Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sovyetler Birliği'nin kuruluşundan 2. Dünya Savaşı'nın son yıllarına kadar Sovyet hükümetinin en üst kademelerinde görev yapan Mihail Ivanovich Kalinin hayatını inceleyeceğiz. Sovyetler Birliği denildiğinde akla çoğunlukla Lenin, Stalin ya da Troçki gibi isimler gelir. Ancak Sovyetlerin kuruluşundan sonra yaklaşık çeyrek asır boyunca ülkenin resmi devlet başkanlığı görevini yürüten Mihail Kalinin bu büyük tarihsel dönüşümün en önemli tanıklarından ve aktörlerinden biriydi. Yoksul bir köylü ailesinde dünyaya gelen Kalinin genç yaşta işçi olarak çalışmaya başladı, ardından Bolşevik harekete katıldı ve Ekim Devrimi sonrası kurulan Sovyet yönetiminde en üst kademelere yükseldi. Peki Kalinin'in siyasi yolculuğu nasıldı? Bolşevik Parti içindeki yükselişini sağlayan özellikleri nelerdi? Sovyetlerin kuruluşunda ve gelişiminde hangi görevleri üstlendi? Ve neden milyonlarca Sovyet vatandaşı her zaman onu halkın içinden gelen bir politikacı olarak gördü? Bu videoda Kalinin'in çocukluğundan başlayarak Bolşevik mücadeleye katılışını, Sovyetler Birliği'nin kuruluşundaki rolünü, uzun yıllar sürdürdüğü devlet başkanlığı görevini ve geride bıraktığı mirası kronolojik olarak ele alacağız. Hazırsanız Sovyet tarihinin çoğu zaman gölgede kalmış ancak son derece önemli isimlerinden biri olan Mihail Kalinin'in hayatına birlikte yakından bakalım. Kalinin 19 Kasım 1875 tarihinde Tver guberniyasının Verhnaya Troitsa köyünde dünyaya geldi. Ailesi yoksul bir köylü ailesiydi. O yıllarda Rus İmparatorluğu büyük bir dönüşüm geçiriyordu. Serflik kaldırılmış olsa da köylülerin önemli bir bölümü hala ağır ekonomik koşullar altında yaşıyordu. Küçük topraklarda üretim yapmak, yüksek vergiler ödemek ve geçimini güçlükle sağlamak sıradan bir durumdu. Küçük yaşlardan itibaren tarım işlerinde ailesine yardım etti. Toprakla uğraşmanın ne kadar emek istediğini, kırsal yaşamın zorluklarını ve köylülerin günlük hayatını yakından tanıdı. Bu yıllar emekçi halkın yaşadığı güçlükleri yakından tanımasını sağladı ve ileride savunacağı fikirlerin temelini oluşturdu. Yıllar sonra Sovyet hükümetinde görev alırken köylülere yönelik konuşmalarında bu geçmişinden sık sık bahsetmesi de tesadüf değildir. Kendisini hiçbir zaman aristokrat ya da seçkin bir siyasetçi olarak tanımlamamış, aksine her zaman emekçi halkın içinden çıkmış bir kişi olduğunu vurgulamıştır. Genç yaşlara geldiğinde ailesine destek olmak amacıyla çalışmaya başladı. Fakat kısa süre sonra Rusya'nın hızla sanayileşen şehirlerinde iş bulmanın daha fazla imkan sağlayacağını düşündü. 19. yüzyılın sonlarına doğru binlerce köylü gibi o da başkent Sankt Peterburg'un yolunu tuttu. Sankt Peterburg yalnızca Çarlık Rusyası'nın siyasi merkezi değil, aynı zamanda en büyük sanayi kentlerinden biriydi. Yeni fabrikalar açılıyor, demiryolları genişliyor ve kırsaldan gelen binlerce insan burada işçi olarak çalışıyordu. Ancak sanayileşmenin getirdiği kapitalist ekonomik büyüme işçilerin yaşam koşullarını aynı ölçüde iyileştirmemişti. Fabrikalarda çalışan işçiler yalnızca ekonomik sıkıntılar yaşamıyor, aynı zamanda siyasal haklardan da büyük ölçüde mahrum bırakılıyordu. Sendikal faaliyetler baskı altındaydı ve siyasi örgütlenmeler polis tarafından yakından takip ediliyordu. Bu ortam Kalinin'in siyasal düşüncelerinin şekillenmeye başladığı dönem oldu. Fabrikalarda çalışan birçok işçi çalışma koşullarını tartışmak için küçük toplantılar düzenliyordu. Bu toplantılarda yalnızca ücretler konuşulmuyor, Rusya'nın geleceği üzerine de fikir alışverişi yapılıyordu. Avrupa'da gelişen sosyalist düşünceler gizlice Rusya'ya ulaşıyor, Marx ve Engels'in eserleri elden ele dolaşıyordu. Marx'ın fikirleri ve Rus sosyal demokratlarının çalışmaları Kalinin'i derinden etkiledi. Başlangıçta yalnızca dinleyici olarak katıldığı toplantılar zamanla onun siyasal bilincini geliştirdi. İşçi sınıfının yalnızca ekonomik taleplerle değil, örgütlü bir siyasi mücadeleyle haklarını kazanabileceği fikrini benimsedi. 1898'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katılan Kalinin kısa sürede aktif bir parti üyesi haline geldi. Bildiri dağıtıyor, işçiler arasında örgütlenme faaliyetlerine katılıyor ve Çarlık yönetiminin baskılarına rağmen mücadelesini sürdürüyordu. 1903 yılında parti Bolşevikler ve Menşevikler olarak ikiye ayrıldığında ise Lenin'in önderliğindeki Bolşevik kanadı savundu. Lenin'e göre işçi sınıfının başarısı disiplinli ve kararlı bir parti örgütüne bağlıydı. Kalinin Lenin'in görüşlerine açık destek verdi ve bu tercih onun bütün siyasi yaşamını belirleyecekti.
Rusya'nın ve tüm dünyanın geleceğini değiştirecek devrimci sürecin önemli kadrolarından biri olmasının önünü açacaktı. 1905 devrimi Mihail Kalini'nin siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Rus-Japon Savaşı'nın ardından büyüyen ekonomik kriz ve halkın hoşnutsuzluğu ülke genelinde grevlere ve kitlesel gösterilere yol açmıştı. İlk kez işçi Sovyetleri ortaya çıkmaya başlıyordu. Kalinin de işçiler arasında örgütlenme faaliyetlerine katılarak Bolşevik Parti'nin çalışmalarında aktif görev üstlendi. Devrimin güç kullanılarak bastırılmasının ardından Çarlık yönetimi sosyalist hareketlere karşı sert önlemler aldı. Binlerce devrimci tutuklanmış, bazıları idam edilmiş, bazıları ise sürgüne gönderilmişti. Kalinin de bu baskıdan payını aldı. Polis tarafından sürekli takip edildi ve çeşitli dönemlerde defalarca tutuklandı. Ancak bu baskılar onu mücadeleden vazgeçirmedi. Aksine yeraltı örgütlenmesi konusunda deneyim kazanmasını sağladı ve parti içindeki güvenilirliğini artırdı. Gizli toplantılar düzenliyor, işçiler arasında sosyalist fikirlerin yayılmasına katkı sağlıyor ve partinin yayınlarını dağıtıyordu. 1912 yılında Lenin'in girişimiyle yayımlanmaya başlayan Pravda gazetesi çevresinde çalışan Bolşevik kadrolar arasında yer aldı. İşçilerle kurduğu güçlü bağ sayesinde parti örgütlenmesinde önemli sorumluluklar üstlendi. Teorik tartışmalardan çok pratik çalışmalarda öne çıkan Kalinin disiplinli ve mütevazı kişiliğiyle Bolşevikler arasında saygı kazanmıştır. 1917 yılına gelindiğinde ise Rusya yeni bir devrimin eşiğindeydi. Şubat devrimiyle Çarlık yönetimi sona ererken Kalinin de yıllardır sürdürdüğü mücadelenin yeni bir aşamasına adım attı. Artık hedef yalnızca eski düzeni değiştirmek değil, işçi ve köylülerin iktidarını kuracak sosyalist devrimi gerçekleştirmekti. Bu süreç Kalin'i Sovyet Devleti'nin kurucu kadroları arasına taşıyacaktı. ...1917 yılının Ekim ayında Bolşevikler Lenin'in önderliğinde iktidarı alarak tarihin ilk sosyalist devletini kurdu. Kalinin de devrim sürecinde Petrograd'daki parti örgütünde aktif görev üstlendi ve yeni sosyalist yönetimin örgütlenmesine büyük katkılar sağladı. Devrimin ardından yaşanan iç savaş ve dış müdahaleler sırasında Bolşevik Parti ülkeyi ayakta tutmak için yoğun bir mücadele yürütürken Kalinin de çok sayıda idari görevler üstlenmiştir. 1919 yılında Yakov Sverdlov'un ölümünün ardından tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığına seçildi. Bu görev onu Sovyet Rusya'nın en üst düzey devlet temsilcilerinden biri haline getirmiştir. Batı ülkelerindeki resmi devlet başkanı konumundaki Kalinin ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ederek işçiler, köylüler ve Kızıl Ordu askerleriyle bir araya geliyor, halkların tüm taleplerini dinliyordu. 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte Kalinin yeni devletin de en önemli yöneticileri arasında yer aldı. Mütevazı yaşam tarzı ve halklarla kurduğu yakın ilişki sayesinde Sovyet basınında bütün birliğin ihtiyarı olarak anılmaya başladı. Kalinin sosyalist devletin yalnızca siyasi kurumlarını değil, işçi ve köylülerle bağını da güçlendirmeye çalışan yöneticilerden biri olarak tanındı. Bu özellikleri onu Sovyet tarihinin en uzun süre görev yapan devlet liderlerinden biri haline getirecekti. 1920'lerin sonundan itibaren Sovyetler Birliği hızlı sanayileşme ve ekonomik dönüşüm sürecine girmişti. Kalinin bu dönemde ülkenin dört bir yanını ziyaret ederek fabrikaların, kolektif çiftliklerin ve yeni sanayi tesislerinin açılışlarına katıldı. İşçilerle, mühendislerle ve köylülerle bir araya geliyor, onların önerilerini dinliyor ve merkezi yönetime iletiyordu. En dikkat çeken özelliklerinden biri halklarla kurduğu yakın ilişkiydi. Her yıl binlerce mektup alıyor, vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyerek ilgili kurumlara yönlendiriyordu. Bu yönüyle Sovyet Devleti'nin halklarla temas kuran en önemli temsilcilerinden biri olarak görülmüştür. 1936 Anayasası'nın kabul edilmesiyle Sovyet devlet yapısı yeniden düzenlendi ve Kalinin Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti Prezidyumu Başkanlığı görevine seçildi. Denklik açısından Batı ülkelerindeki sistemle kıyaslarsak Sovyetler Birliği'nin resmi devlet başkanı olmayı sürdürdü diyebiliriz.
Her ne kadar günlük hükümet çalışmalarını Halk Komiserleri Konseyi yürütse de Kalinin devleti temsil eden en önemli isimlerden biri olmaya devam etmiştir. Mütevazı yaşamı, sade kişiliği ve uzun yıllar boyunca sürdürdüğü kamu hizmetleri sayesinde Kalinin milyonlarca Sovyet vatandaşı tarafından güven duyulan bir politikacı olarak kabul edilmiştir. Bu saygın konumu 2. Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında daha da önemli hale gelecekti. ...1941 yılında Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla Büyük Yurtseverlik Savaşı başladı. Kalinin devlet başkanı olarak savaş yıllarında halkların moralini yükseltmeye yönelik konuşmalar yaptı ve cephedeki askerlerle cephe gerisinde çalışan emekçilerin fedakarlığını vurguladı. Sovyet halklarının birlik içinde hareket etmesinin zaferin en önemli anahtarı olduğunu ifade etti. Savaşın son dönemlerinde sağlık sorunları yaşamaya başlayan Kalinin yine de görevlerini sürdürmeye devam etti. 3 Haziran 1946 tarihinde Moskova'da hayatını kaybetti ve ardında Sovyetlerin kuruluşundan savaş sonrası döneme kadar uzanan yaklaşık 30 yıllık kesintisiz bir kamu hizmeti bıraktı. Kalinin, Lenin ya da Stalin kadar belirleyici kararların merkezinde yer alan bir önder olmasa da Sovyetler Birliği'nin istikrarını simgeleyen en önemli isimlerden biri olarak kabul edilir. Uzun yıllar boyunca işçi ve köylülerle kurduğu yakın ilişki, mütevazı yaşam tarzı ve partiye bağlılığıyla tanınmıştır. Bu nedenle adı birçok şehir, fabrika ve kuruma verildi. Kaliningrad şehri günümüzde hala onun adını taşımaktadır. Bugün bile hala Sovyet tarihinin kurucu kuşağının önemli temsilcilerinden biri olarak hatırlanmaktadır. Onun yaşam öyküsü, köylü bir aileden çıkarak sosyalist devrimin kadroları arasına yükselen ve ömrünü işçi sınıfına hizmet ederek geçiren bir Bolşevik'in hikayesidir. Bu yönüyle Sovyetler Birliği'nin siyasi tarihinde kendine özgü kalıcı bir yer edinmiştir. Evet dostlar, bugün Sovyetler Birliği'nin en uzun süre görev yapan politikacılarından biri olan Kalinin'in hayatına birlikte göz attık. Köylü bir aileden çıkarak Bolşevik harekete katılan, Ekim devriminin ardından Sovyetlerin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve yaklaşık çeyrek asır boyunca ülkenin resmi devlet başkanı olarak hizmet veren Kalinin, Sovyet tarihinin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Umarım bu videoda Mihail Kalin'i biraz daha yakından tanıma fırsatı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tür biyografi videolarının devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve Sovyet tarihi üzerine hazırladığımız yeni içerikleri kaçırmamak için Sovyet Yolculuğu kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğumuzda Sovyet tarihinin başka bir önemli ismi ya da olayında yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.